Saygıdeğer izleyicilerimiz, haber merkezimize gün ve dakika geçmiyor ki koronavirüsle ilgili bir haber gelmesin ve üstelik yeni haberler. Bakın, gelen son dakika haberi. 2 doz aşı olmuş, birinde Delta Plus varyantı göründü. 2 doz aşı olmuş. Bakalım. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve milyonlarca hayata mal olan koronavirüs ile ilgili son derece üzücü bir haber daha aldık. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabileceğini araştırıyor. Uğur Şahin ne demişti? Profesör Doktor Uğur Şahin, bizim aşımız Delta'ya, Melta'ya karşı etkili demişti. Bakın, devam ediyoruz. Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta Plus varyantının yarattığı panikse giderek büyüyor. Hindistan'da 2 doz aşı olan bir kişide bu varyant görüldü. Başka bir deyişle Delta Plus tam doz aşı olmasına rağmen bir kişiye de bulaştı. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu açıklandı. Hindistan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bu vaka bir ilk. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı. Bu durum Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan Delta Plus'ın en etkili mutasyonu olarak anımsanması gerektiğine inanıyoruz dendi. Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabileceğini hala araştırıyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabildiği belirtiliyor. Zira Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonu da taşıdığı açıklandı. Söz konusu varyant aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık %60 bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Peki Delta Plus'ın belirtileri neler? Hindistan'ın önde gelen virologları Delta Plus varyantının Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor. Buna göre en sık görülen Delta Plus semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri arasında görülüyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Delta dedik, Delta Plus dediler, aşı dediler. Maalesef aşılarında görüyoruz ki Delta Plus'a karşı %100 koruyuculuğu söz konusu değil. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ile ilgili çok enteresan bir haber var. Haber şu. Deniliyor ki koronavirüs döneminde kısa çalışma ödeneği alanlardan vergi alınacak. Bildiğiniz üzere koronavirüs çıktı. İnsanlar evinde oturdu, iş yerini açamadı, işe gidemedi vesaire. İşte bazı iş yerlerine destekte bulundu devlet, değil mi? Şimdi Almanya Federal Meclisi'nde diyorlar ki bu koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneği alanlardan vergi alalım diyorlar. Şaka değil, gerçekten böyle. Şimdi adam işsiz, işe gidemiyor, iş yeri maaşını ödeyemediği için devlet katkı sundu. Sen bu paraları yaklaşık 1,5 yıl boyunca ödedin. Şimdi diyorsun ki vergi alalım. Bakın, enteresan, yani çok enteresan ama şaşırmıyorum ben. Federal hükümetin federal mecliste soldan gelen bir talebe cevaben açıkladığı gibi vergi makamları kısa süreli çalışma ödenekleri için vergi oranlarında büyüme nedeniyle 2020 vergi yılında 1,6 milyar euro toplamayı hedefliyor. Yani geçen yılın vergisine 2021'de toplayacak ya 1,6 milyar. Diyorlar ki vergiler düştü, gelirler düştü. Biz kısa çalışma ödeneği alanlardan 1,6 milyar euro toplayalım diyorlar. Yani arkadaşlar, hep anlatıyorum, yine beni takip edenler bilir.
Şimdi Merkel kasayı kilitlemiş. Anahtarı da pantolonunun cebine koymuş. Eve gitmiş. O pantolonu da çıkarmıyor. Biri anahtarı alır diye. Yani Alman kasasının anahtarını biri alır diye pantolonla yatıyor. Durum bu. Ya binlerce, yüz binlerce insan işsiz kaldı. Binlerce işletme iflas etti. İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu. Ev kiraları arttı, ev fiyatları arttı. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Fiyatlar son bir yıl içerisinde gıda ürünlerinde en az %25 arttı Almanya'da. Ama Merkel ve saz arkadaşları diyor ki biz nasıl vergi alabiliriz diyor. Şimdi ben diyorum ya şaşırmıyorum. Niye diyeceksiniz? Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Almanya'daki emekliler nasıl geçiniyor? %90'ı sosyal yardımla geçiniyor değil mi? Niye? Çünkü 600, 700 hadi 1000 euro maaş alıyor. Ev kiraları almış başına gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Faturaları ödeyemiyor. Devlet sosyal yardım yapıyor. Şimdi kime sosyal yardım yapılır? Parası olmayan, geçinemeyen insanlara yapılır. Şimdi emeklilere sosyal yardım yapılıyor. Şimdi Almanya'da emeklilerden vergi alınacak, gelir vergisi alınacak, maaşları düşecek. Almanya'da emekliler maaşlarının artmasını beklerken yeni bir gol daha oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Almanya'da emekli güllük gülistanlık bir hayat yaşıyormuş gibi Sayın Merkel yine gözünü dar gelirli bu insanlara dikti. Arkadaşlar, bakın vergi konusunda benim düşüncem şu. Şimdi sen çok kazanandan çok vergi al, az kazanandan az vergi al. Bir işçi örneğin brüt 4000 euro maaş alıyor. Sen 1000 euro vergi kesiyorsun. İşverene yük, çalışana yük. Parayı direkt alıyorsun. Şimdi baktığımızda sen bir çalışandan örneğin %15 vergi alıyorsun. Yüksek maaşla çalışandan da %15 alıyorsun. Bu adam yine geçinemiyor. Geliyor sosyal yardım alıyor senin kapına. Yani sen bir cebine koyuyorsun parayı sosyal yardımla, diğer cebinden vergiyle alıyorsun. O zaman hesapta bir hata var demektir. Şimdi düşünün. Emekliden vergi alacaklar arkadaşlar. Emekli maaşları Almanya'da düşecek. Milyonlarca kişi maaşının artmasını beklerken sen böyle bir operasyona gidiyorsun. Arkadaşlar, bakın ben Almanya'yı anlatıyorum. Türkiye'yi anlatmıyorum, Uganda'yı anlatmıyorum, Papua Yeni Güney'i anlatmıyorum. Bu konuda Almanya'yı anlatıyorum. Niye bu kadar sitem ediyorum? Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesini konuşuyorum. Almanya'da para yok mu arkadaşlar? Ve ben bunları anlatırken ne hikmetse birileri bana kızıyor. Diyor ki sen Almanya'yı çok eleştiriyorsun falan. Arkadaş, emekliden vergi almak Almanya'da nedir ya? Nedir? Ben vergi almayın demiyorum ki. Vergi olmazsa devletler olmaz. Ama emekliye zaten hadi 300, 500, 600, hadi 1000 euro veriyorsun. Bu parayla geçinemiyor. Sosyal yardım veriyorsun. Sosyal ve yardım vermiş olduğun bir insandan sen bir daha nasıl vergi alıyorsun? Şimdi gözü kısa çalışma ödeneği alanlara dikmişler. Koronavirüs nedeni devlet yardım yaptığı kişilerden vergi alacak. Ya madem vergi alacaktın, niye verdin? Bir de Almanya'da biliyorsunuz bürokrasi had safhada. Bürokrasinin önüne geçilmiyor. Kağıt kürek bitmiyor Almanya'da. Parayı veriyor. Parayı verdikten sonra diyor ben senden vergi alacağım diyor.
Yani bir yardım yapıyor, onu da eline, yüzüne, gözüne bulaştırıyor. Kusura bakmasın hiç kimse. Ben şunu söylerim. Almanya gibi dev bir ekonomi emeklisinden vergi almaz. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşından vergi almaz. Kazanıyorsa al. Ama bu insanlar zaten mecburlar bu parayı almaya senden. İş yeri kapandı, geçinemiyor, fiyatlar arttı. Hadi bir örnek. Berlin'de ya da diğer büyük şehirlerde ev kiraları son bir yıl içerisinde ne kadar arttı? Sen emekliye, çalışana ne kadarlık bir zammı uygun gördün? Hadi kirada oturan vatandaşlarım benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Hadi evinizden çıkın bakalım. Gidin büyük şehirlerde bir tane ev tutun bakalım, tutabilecek misiniz? Hadi kiralayın bakalım, kiralayabilecek misiniz? Yanından geçemiyorsun evlerin. Devlet bunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Hala devlet ben nasıl vergi alırımın peşinde. Ev kiraları Almanya'da almış başını gidiyor. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Evinden çıkmak zorunda olan insanların ne halde olduğunu bilmiyor muyuz? Ev yok, ev yok. Büyük şehirlerden bahsediyorum. Ev yok. Tek göz odaya arkadaşlar 500-600 euro istiyorlar özellikle. Ticaretin yoğun olduğu, öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerde Almanya'da akıl alır gibi değil. Her şey ateş pahası. Ama devlet hala ben bu vatandaştan nasıl daha çok vergi alırımın sevdasında. Konut stoğunun yetersiz olduğunu, ev olmadığını Sayın Merkel bilmiyor mu? Almanya Maliye Bakanı bilmiyor mu? Ben mi bileceğim? Hadi gidin bakalım. Sosyalden ben ev değiştireceğim diye gidin bakalım ne diyeceklerse. Diyecekler ki sen 600. kişisin diyecekler. 300. kişisin diyecekler. 20 yıl sonra sana sıra gelir diyecekler. Kiraların uçtuğunu bilmiyorlar mı? Ev fiyatlarının, ev almak isteyen insanlar için söylüyorum. Ev fiyatlarının son bir yıl içerisinde en az %30 arttığını bilmiyor muyuz? Ne hikmetse biz biliyoruz, biz konuşuyoruz ama siyasetçilerin işine gelmediği için bu konuların bırak konuşulmasını yanından bile geçmeyi doğru bulmuyorlar. Biz konuşunca da maalesef rahatsız oluyorlar. Çok eleştiriyorsun diyorlar. Kardeşim, insanlar ev bulamıyor. Almış olduğu maaşla geçinemiyor. Sosyal yardım dilencisi haline getirmişsiniz vatandaşı. 3 kuruş para veriyorsun, onu da burnundan getiriyorsun. Sosyal yardım verme, adam gibi maaş ver. Sosyal yardım dilencisi olmuş arkadaşlar bizim vatandaşımız. Kusura bakmayın. Bu sizin suçunuz değil. Sizi bu hale getirenlerin suçu bu. Asgari ücret kaç para Almanya'da? Bu asgari ücretle geçinebilmek mümkün mü? Madem öyle, işverenden daha az vergi al. Ona da yük olmasın. Asgari ücretten aldığın vergiyi düşür. Bunu işçiye ver. Al sana çözüm yolu. Yok. Niye? İşinize gelmez. Yani yeter ki bakın, siyaset dünyanın her yerinde parayı yönetme sanatıdır. Ortada bir para vardır. Siz bu parayı kime vereceğinizi tercih edersiniz. Ali'ye mi vereceksiniz? Veli'ye mi vereceksiniz? İşçiye mi vereceksiniz? İşletmeye mi vereceksiniz? Savunma sanayine mi harcayacaksınız? Siyaset bu parayı yönetme sanatı. Ama ne hikmetse Almanya'da Sayın Merkel 15 yıldır bu parayı işçiye, dar gelirliye vermek yerine başka yere veriyor. Onun öncelikleri başka. Hayat önceliklerden ibarettir. Şimdi de bu yardım edilen kişilerden vergi alınacak, emekliden vergi alınacak. Sayın Merkel ne yapıyor? Hep anlatıyorum, anlatacağım. Almanya kasasının anahtarını pantolonunun sağ cebine koyuyor. Çünkü sağ elini kullanıyor. Sol cebine koymuyor. Niye? Sağ eli daha güçlü ya. Biri kapmak isterse hemen o eli yakalasın diye. O kadar hassas. Bunları düşünüyor. Giydiği o pantolonu eve gidince de çıkarmıyor. Pantolonla yatıyor. Niye? Almanya'nın kasasının anahtarı biri tarafından alınır diye. Kocasına bile güvenmiyor. Ben öyle görüyorum. Ya sosyal yardım verdiğin emekliden ya da sosyal yardım kısa çalışma ödeneği alandan
Sen vergi almanın hayalini kuruyorsun ya. Emekliden alınacak o, tamam, bitti o iş. Şimdi kısa çalışma ödeneği alanlardan vergi alınacak. Merkel anahtarı cebinde, yatarken de o pantolonu çıkarmıyor belli. Aman diyor, bir tanesi gider Almanya'nın kasasına, arkadaşlar işte işçiye 3 kuruş yardım yapar, emekliye 3 kuruş yardım yapar diye korkuyor. Geceleri uykusu gelmiyor. Benim gördüğüm bu. Mecazen anlatıyoruz tabii, biraz da espri olsun, gülelim diye, ama Almanya bunu yapıyor. Ya emekliden vergi almak ne demek? Ya emekliye sen ne kadar zam yapabilir mi düşüneceğine, emeklinin maaşını nasıl düşürebilir mi düşünüyorsun? Yazık, günah bu insanlara. Yapmayın. 25, 30, 40 yıl çalıştılar, ürettiler, ama sen emekliyi ikinci sınıf insan olarak görüyorsun.